Uzaylıyı vurup gömdüler. Konya'da yaşanan gizemli olay. UFO'lar yani tanımlanamayan uçan nesneler, popüler kültürde dünya dışı varlıklara ait uzay gemileri olarak düşünülen olaylardır. İlk ünlü UFO vakası olarak kayıtlara geçen ve 1947'de Amerika'da meydana gelen bir olaydır. İş insanı Kenneth Arnold, kendi küçük uçağı ile Washington'daki Rainier Dağı civarında uçarken 9 tane hilal şeklinde uçan nesne gördüğünü ve nesnelerin suda sektirilen çay tabakları gibi hareket ettiğini iddia etti. UFO ve uçan daire terimlerinin ortaya çıkmasından önce de belirli sayıda tanımlanamayan tuhaf hava fenomenlerinin raporları tutulmuştur. Bu raporlar 19. yüzyıl ortalarından 1940'lı yılların sonuna kadarki zaman diliminde tutulmuştur. Bazı tarihlerde en yoğun şekilde dünyanın her yerinden UFO'lar ve uzaylılar hakkında raporlar gelmeye başlamıştır. Adeta dünya bir UFO çılgınlığına boğulmuştur. Pek çok bilim adamı bu nesneleri kabul etmezken, televizyonlar ve medyada insanlar olası bir istila tehlikesi hakkında konuşmaya başlamıştır. Bu zaman diliminde sadece UFO'lar değil, yere inmiş pek çok farklı tür uzaylılar hakkında da raporlar gelmekteydi. Türkiye'de bu süreçte payına düşeni aldı ve farklı zaman dilimlerinde pek çok yerde UFO ve uzaylı olayları gazetelere ve medyaya yansıdı. Türkiye'nin birçok yerinde gözlemler yapılmasına rağmen sanki uçan daireler Konya çevresini çok sevmektedir. Karamanlılar da defalarca uçan garip cisimler görmüşlerdir. Üstelik onlara göre olay çok açıktır. Başka gezegenden gelen canlılardır deyip buna kesin olarak inanmaktadırlar. Karaman'da uçan daire gözlemlerinin yorulmaz bir izleyicisi ve uzmanı var. Avukat Baha K. Baha K. UFO'ları defalarca gözlemlemiş, son gördüğü cismin sonra başka yerlerde de görüldüğünü anlatmış. Sonra cisim Kayseri ve Mutta'da görülmüş. Uçan renkli ışıklı cisim kaybolduktan sonra yere doğru inen ışıklı bulutlar olayı Kayseri ve Mutta'da aynı şekilde gözlemlenmiş. Bu ışıklı cisimler bulut gibi ya da tül gibi yaklaşık 500 metrelik bir alanda görülüyor. Yavaş yavaş yere iniyorlar. Aynı olayın Bahake dışında başka tanıkları da var. Birkaç gün sonra da zaten gazetelerde Balıkesir'de bir uçan daire görüldüğü yazmış. Tüm bu olaylar 1978 yılında olur. Mutta gözlemlenen cismin etkisi ise daha fazladır. Bu cisim de aynen Karaman'daki gibi parlama ile ortaya çıkıyor. Ama bir süre sonra öylece havada asılı kalıyor ve büyük bir paniğe sebep oluyor. Halk kıyamet alameti sanıyor, minarelerden ezanlar okunuyor. Sonra da cisim Anamur yönüne doğru korkunç bir hızla uzaklaşıyor. Önemli olan şey bu olaya neredeyse tüm Mut halkının şahit olması. Bir diğer Karamanlı Ömer K. uçan daire olaylarının 1950'lere kadar uzandığını anlatıyor. Kendisi ilk kez 1954'te disk şeklinde kırmızı, portakal rengi ve mavi ışıklar saçan bir cisim görmüş. Bu olaydan sonra da birçok defalar buna benzer garip cisimleri gördüğünü söylemiş. Karaman'daki uçan daire olayları diğerlerinden biraz daha farklı. Çünkü güpegündüz ortalığın şimşek çakması gibi aydınlatan bazı olaylar da var. Tüm bu bölgelerde halkın yaklaşımı şaşılacak kadar doğal. Herkes rahatlıkla uçan daireleri ya da evrende yaşayan başka canlıları kabul ediyor. Bundan kimse rahatsız olmuyor. Belki de buna sebep 1958 yılında yaşanan gizemli,
bir o kadar da korkunç bir olay. Bu olay o dönemki insanları o kadar etkilemiş ki köyün hocasının telkini ile hiç konuşulmamış ve neredeyse günah sayılmış. 1958 yılında Konya Karaman civarında Ayşe Ö ve aynı köyde bulunan birçok kişi tarafından yaşanan canavar vakası gibi. Ayrıca bu olayın tanıkları ve kahramanlarının pek çoğu halen hayattadır. Ayşe Ö adlı kadın halen Konya'da yaşamaktadır. Bir akşam üzeri felçli annesine süt almak için yola çıktığında yaşadığı ilginç canavar olayını şöyle anlatır. Bizim oturduğumuz köyün çıkışında kime ait olduğu bilinmeyen bir tek mezar vardır. Bu mezardan ne istersen olurmuş. Bazı geceler buranın aydınlandığını görenler de olmuş. Köy halkının eskileri bize anlatırdı. Ben de annemin sağlığının düzelmesi için orada dua etmiştim. Bir akşam üzeri evde otururken annem ısrarla gidip taze süt almamı istedi. Ben de yola çıktım. Sütü alacağım yer 10 dakikalık uzaklıktaydı. Hava kararmıştı. Genç kızdım ve korkuyordum. Yolda yürürken ağaçların arasından yüksekte garip bir ışık demetinin parladığını gördüm. Durup daha dikkatli baktım. Gökyüzü aydınlanmıştı. Bir ışık demeti buğday tarlasının önüne doğru alçalıyordu. Bu tarla bizim tarlamızdı ve evimize çok yakındı. Korktum. Koşarak geri dönmeye başladım. Işık demetine yaklaştığımda karşımda bir canavar gördüm. Korkudan ölecek gibiydim. Kocaman gözleri ve kafası vardı. Öylece kala kaldım. Ne yapacağımı şaşırmıştım. Daha önce böyle bir hayvan görmemiştim. Maymun gibiydi. 2 kolu, 2 bacağı vardı ama maymun değildi. Kılları yoktu ve derisinin rengi griydi. Onu ve ışık demetini gören yalnızca ben değildim. Çünkü etraftan bağırışlar geliyordu. Geri geri kaçmaya başladım. Canavar arkamdan gelmedi. Sonra silahlanmış köylülerle karşılaştım. Onlar da çevrede başka canavarlar görmüşlerdi. Ben başka bir yoldan koşarak eve doğru giderken arkadan silah sesleri duyuldu. Ardından ışık kümesi yeniden gökyüzünde parladı. Köylüler bir canavarı vurduklarını bağırışırlarken ben eve varmıştım. Annemi çok merak ediyordum. Çünkü buğday tarlası annemin oturduğu pencerenin önünde uzayıp gidiyordu. Odaya koşturdum. Annem yerinde yoktu. Yürümesi imkansızdı. Evde annemden başka hiç kimse de yoktu. Koşarak ve bağırarak onu aramaya başladım. Annem bahçenin bir köşesinde ağlıyordu. Oraya nasıl geldiğini söyleyemedi. Dili tutulmuş gibiydi. Ertesi gün hatırlayıp söylediği yalnızca buğday tarlası üzerine inen ışık demetiydi. Köyün içinde koşturup bağıran insanların yarattığı heyecan ve merakla öldürülen canavarı görmeye gittik. Tarlanın ortasına yatan şey 2 ayaklı, 2 elli bir yaratıktı. İnsana benziyordu ama insan değildi. Hiç kimse ne olduğunu anlayamadı. Kocaman gözleri ve başı vardı. Köyün imamı geldi ve uğursuzluktur diyerek çok derin bir çukur kazdırıp onu gömdürdü. Ertesi gün tarlaya gidenler yaratığın gömülen yerindeki toprağın eşildiğini ve cesedin çıkartıldığını gördüler. Dikkatle çevreye baktıklarında tarlanın üzerinde yanmış buğdaylar, simsiyah ve yüz yuvarlak kocaman bir iz gördüler.
Videolarımızın devamı ve kanalımızın gelişmesi için abone olmayı unutmayın. Ayrıca Facebook ve Instagram sayfalarımıza da abone olup pek çok farklı, gizemli konuları bulabilirsiniz. Kanalımızı desteklemek ve araştırmalarımız için katıl butonu ile size uygun üyelik paketini seçip özel avantajlardan da yararlanabilirsiniz. Gizemli konularda görüşmek üzere. Hoşça kalın.